Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Edirne Mihrimah Sultan Camii. Hadi gelin bu güzel camiyi beraber birlikte inceleyelim. İstanbul'un Suriçi bölgesinde en yüksek noktası olan ve 6. tepe olarak bilinen Edirne Kapı'da yükselen bu külliye, Mimar Sinan'ın estetik ve teknik olgunluğa eriştiği 1563-1566 yılları arasında inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına yaptırılan eser, medresesi, Sıbyan Mektebi, çifte hamamı ve arastasıyla Osmanlı başkentinin batıya açılan kapısında konumlanmış anıtsal bir yaşam merkezidir. Mihrimah Sultan'ın hayırseverlik faaliyetleri çerçevesinde yaptırılan bu cami, dönemin sosyal ve kültürel yaşamına ışık tutmaktadır. Sinan bu yapıda geleneksel kâgir mimarinin ağırlığını hafifleterek iç mekanı adeta bir ışık kafesine dönüştürmüştür. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eserlerinden biri olan bu cami, zarif kubbesi ve etkileyici minaresiyle dikkat çeker. Caminin iç kısmında yer alan ince hat sanatı ve renkli vitray pencereler caminin estetik değerini arttırmaktadır. Şimdi de yapının strüktürel mimari yapısına bakalım. Yapının en dikkat çekici özelliği yaklaşık 20 metrelik ana kubbenin 4 büyük kemer üzerine oturtulduğu kare baldeken sistemidir. Sinan burada Süleymaniye ve Selimiye'de zirveye taşıyacağı kâgir iskelet sisteminin öncü bir denemesini gerçekleştirmiştir. Geleneksel cami mimarisinde kubbenin ağırlığını karşılamak için kullanılan büyük destek duvarları yerine burada kemerlerin arası yüzlerce pencereyle boşaltılmış ince duvarlarla doldurulmuştur. Bu tasarım kubbenin adeta gökyüzünde asılı kalmış gibi görünmesini sağlar. Taşıyıcı sistemi destekleyen kırmızı porfir sütunlar ve dört köşedeki ağırlık kuleleri yapının yatay yüklerini karşılarken mihrap duvarının bol pencereli düzeni iç mekana eşsiz bir aydınlık kazandırır. Camide yapılmış olan strüktür analizinde güney cephesindeki askı kemerinin zayıf olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca caminin doğu-batı doğrultusunda simetrik olmasına karşılık güney-kuzey doğrultusunda simetrik olmadığı, doğu-batı cephesinin küçük kubbelerle çevrili olduğu, kuzey cephesinde galeri ve dışarıda revaklar olduğu, buna mukabil güney cephesinin yalnızca ağırlık kulelerini tutan payandalarla desteklendiği görülmektedir. Bütün bu sebeplerden dolayı yapının ağırlık ve rigidlik merkezinin farklı olması, yapının yatay yükler etkisinde vurulmasına ve bunun sonucu rigidliğin en az olduğu bölgede hasarın yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. Camideki hasarın özellikle kıble cephesinde yoğunlaşmış olması bu şekilde açıklanabilir. Şimdi de iç mekan ve sanatsal detaylarına bakalım caminin. Caminin harimi 204 adet pencereden süzülen ışıkla Osmanlı cami mimarisinin en ferah iç mekanlarından birini sunar. Mihrap ve minberdeki mermer işçiliği klasik dönemin zarafetini yansıtırken yan kanatlardaki galeriler mermer ve granit sütunlarla desteklenmiştir. Her ne kadar özgün kalem işi bezemeleri yüzyıllar içindeki deprem ve yangınlarla günümüze ulaşamamış olsa da yapılan restorasyonlarla klasik dönem ruhu yeniden yaşatılmaya çalışılmıştır. Yapının dış avlusu ise 17 hücreli bir medrese ile çevrilmiş, merkezine mermer havuzlu zarif bir şadırvan yerleştirilmiştir. Bu avlu düzeni Mimar Sinan'ın cami eğitimi aynı avluda buluşturan ilk denemelerinden biri olması açısından tarihsel bir öneme sahiptir. Bu cami tarih boyunca çok badireler, çok depremler atlatmıştır.
Gelin şimdi bu caminin dayanıklılığına bakalım. Tarih boyunca 1719, 1766, 1894 ve son olarak 1999 depremlerinde ciddi hasarlar gören yapı birçok kez onarım sürecinden geçmiştir. Özellikle 1894 depreminde minaresinin yıkılması ve kubbelerinin zarar görmesi sonucunda yapılan müdahaleler, minare formunun 19. yüzyıl üslubuna evrilmesine neden olmuştur. Son yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı restorasyonlarda yapının temeli 4,85 metre derinliğe kadar incelenmiş ve zemin koşullarını iyileştirmek adına kuyu temel sistemiyle güçlendirilmiştir. Bugün Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii hem şehrin silüetini taçlandıran bir mücevher hem de Mimar Sinan'ın ışık ve yapıyı harmanladığı teknik bir laboratuvar olarak varlığını sürdürmektedir. Mimar Sinan'ın eserlerini gerçekten ayakta alkışlamak gerekir. Klasik Osmanlı mimarisini seviyorsan takip etmeyi, yorum atmayı unutma. Hoşça kal.